Evrenin ilginçleri. Kara delik bilgi paradoksu. Diyelim ki oyuncak bir kamyonunuz var ve sorunlu bir çocukluk geçirdiğiniz için bir balyoz kullanarak kamyonu bir vuruşta paramparça ettiniz. Balyozu kaldırdığınızda yüzlerce ufak parçaya ayrılmış olsa da vurmadan öncesiyle aynı kütlede kamyon parçalarınız olur, değil mi? Peki ya şunu söylesek, balyozu kaldırdınız ve parçaların bazılarının ortadan tamamen yok olduğunu gördünüz. Bunun doğru olmayacağını düşünüyorsunuz. Çünkü okullarınızda kütlenin yaratılamayacağını ve yok edilemeyeceğini öğrenip durdunuz. Örneğin meşhur Terminator 2 filmindeki başrolde bulunan T-1000 robotu filmin sonunda lavlara girdiğinde aslında yok olmuyordu. Sadece lav onu atomlarına kadar ayrıştırıyordu. Benzer bir şey bir göktaşı bir kara delik tarafından yutulduğunda da olur. Her ne kadar bir kara deliğin içini görmesek de kütlenin yok olmayacağını varsayarak göktaşının atomlarına kadar ayrıştığını, dolayısıyla kara deliğin kütlesinin de bir göktaşı kadar arttığını söyleriz. Şimdiye kadar söylediklerimiz ne kadar da mantıklı geliyor, değil mi? Ancak kara delikleri incelediğimizde bu mantık silsilesini alt üst eden bir durumla karşılaşıyoruz. Kara delikler yuttukları onca şeyle birlikte buharlaşıp yok oluyorlar ve o kadar kütlenin nereye gittiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Kara delik gittikçe küçülür ve en sonunda buharlaşarak yok olur. Peki kara deliğin içindeki bilgilere ne oldu? Eğer kara delikle birlikte yok olduysa kuantum mekaniği ile çelişiyor demektir. Kara delik bilgi paradoksu. Paradoks ilk olarak Stephen Hawking'in kara deliklerin Hawking radyasyonu olarak adlandırılan ışımalar yayıp kütle ve enerji kaybedeceğini ve en sonunda öleceklerini göstermesiyle başlıyor. Hawking'in anlattığı şekilde uzay sabit değil, kararsız bir enerji vakumu olduğu için ani olarak uzayda madde, antimadde parçacıkları oluşur ve kısa sürede yok olur. Buna göre kara deliğin olay ufkunun yakınında oluşan bu çiftlerden negatif enerjili antimadde kara deliğe girerken pozitif enerjili madde dışarıya yayılır. Böylece kara deliğin enerjisi azalır. Tabii ki bu çok yavaş bir süreçtir. Hoşça kal kara delik. İlk bakışta kara delikler bilgileri yeterince masum bir şekilde ele alıyor gibi görünüyor. Madde bilgileriyle birlikte kara deliklere düşüyor. Harici bir gözlemcinin bakış açısından, yani uzaktan güvenli bir şekilde izliyoruz gibi düşünün. Hiçbir şey kara deliğe düşmez, sadece yüzeye yapıştırılır. Elbette bundan biraz daha karmaşık bir süreçten söz ediyoruz. Bu durum ne yaratılmış ne de imha edilmiş bir bilgi için çok fazla bir şey değildir. Küçük bir problem. Stephen Hawking'in 1970'lerde keşfettiği gibi kara delikler tamamen kara değildir. Sadece küçücük bir parıltı yaparlar. Dahası bu uygun olarak adlandırılmış Hawking radyasyonu tamamen termaldir. Bu sadece rastgele bir ısıdır, tıpkı vücudunuzun verdiği gibi. Bu termal ısı, yayılan radyasyonun miktarı ve sıcaklığının yalnızca kara deliğin kütlesine, dönüşüne ve yüküne bağlı olduğu anlamına gelir. Başka bir şey yok. Kara deliğe ne attığınız önemli değil. Kitaplardan kedilere, uzay gemilerine kadar Hawking radyasyonu aynı kalacaktır. Fakat kara delik Hawking radyasyonu ürettiğinde enerjisini kaybeder. Yani kütlesini kaybeder. Yani taşıdığı tüm bilgilerle birlikte eninde sonunda ortadan kaybolur. Öyleyse yani eğer bilgi Hawking radyasyonu ile sızmıyor ve kara delik kayboluyorsa tüm bilgilere ne oldu? Dolayısıyla paradoks. Arkadaşlar burada şundan bahsetmek isterim. Kara delik bilgi paradoksunda anlatılmak istenen basit bir örnekle ben size bunu tekrar anlatmak isterim. Şöyle ki bir kara delik düşünün, aklınızdan bunu bir hayal edin. Bu kara deliğin içine bizim okuduğumuz bir kitabımız olsun.
X kitabı diyelim bunu. Okuduk, çok eğlenceli bilgiler vardı içinde. Bu kitabı güvenli bir bölgedesiniz, uzay mekiğiyle kara deliğin yakınına geldiniz. Böyle bir şey tabii mümkün olmayacaktır. Kara delik illaki çeker de. Güvenli bir mesafeden kara deliğe doğru attığınızı düşünün. Bu kitabı attıktan sonra kara delik bunu içine alıp çekip yok ediyor gibi düşünebilirsiniz ama orada atomlarına kadar ayrılır ama kara deliğin içinde hapsolur. Ta ki kara delik yok olduktan sonra onun içindeki bilgiler ve kendi atomları da dahil buharlaştığını anlatmaya çalışılıyor bu kara delik bilgi paradoksuyla. Yani bir şeyin yok olabileceğini anlatmayı düşünen bir bilgi bu. Kara deliklerdeki bu bilgi paradoksu da bunu ifade etmeye çalışıyor. Yani içine bir kova da atsanız, bir taş da atsanız ya da bir kullandığınız eşyayı da atsanız bu kara delik yok olana kadar kalıyor ama kara delik yok olduktan sonra paradoksa dönüşüyor. Yani kaybolursa o bilgi ya da attığınız şeyler nereye gidiyor bilinmiyor. Fizikçilerin uğraştığı bir sorunlardan biri de budur aslında. Çok kısa bir şekilde bu şekilde açıklamayı düşündüm size. Makalede bahsettiğim şekilde okuduğum makalenin içinde zaten bunun ufak bir detayı da verilmiş durumda. Ama anlayabileceğiniz şekilde bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani kara deliğin içine bir şey attınız, yok oldu, nereye gitti bilinmiyor. Bu paradokstur. Kara delik bilgi paradoksudur.